Lanet olsun, bu ışığından çıktı. Olamaz. Bir düşünün, karşınızda kendine güveni olmayan, sürekli korkan ve çoğu zaman dedesinin arkasına saklanan sıradan bir çocuk var. Böyle birinin günün birinde orduların karşısına çıkabileceğini, medeniyetlerin kaderini değiştirebileceğini ve neredeyse tanrısal bir güce ulaşabileceğini söylesem buna inanır mıydınız? İşte Morty Smith'in hikayesi tam olarak bu. Çünkü Rick and Morty boyunca Morty sadece büyümüyor. Her macerada biraz daha değişiyor. İlk başlarda birini incitmekten bile korkan bu çocuk zamanla ölümle, savaşla, ihanetle ve akıl almaz kozmik olaylarla yüzleşiyor. Ve her yaşadığı olay onun kişiliğinden bir parçayı alırken yerine daha tehlikeli, daha soğukkanlı ve daha güçlü bir Morty bırakıyor. Peki korkak bir ergen nasıl oldu da evrenin en tehlikeli karakterlerinden birine dönüştü? Morty gerçekten Rick'e mi dönüşüyor? Yoksa ondan bile daha korkutucu bir şeye mi evriliyor? Bu videoda Morty Smith'in %1'lik masum halinden başlayıp %100'lük God Tier seviyesine ulaşana kadar geçirdiği bütün güç ve karakter gelişimini adım adım inceleyeceğiz. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Ben yaşlı öleceğim. Rick and Morty'nin ilk bölümünü açtığınızda Morty Smith evrendeki en sıradan çocuklardan biri gibi görünür. Kendine güveni olmayan, korkak, sürekli panikleyen ve çoğu zaman Rick'in peşinden sürüklenen bir ergendir. Ancak dizinin en büyük sürprizlerinden biri aslında Rick kadar büyük bir değişimi yaşayan karakterin Morty olmasıdır. Çünkü Morty'nin hikayesi güç kazanan bir kahraman hikayesi değildir. Bu masumiyetini yavaş yavaş kaybeden bir çocuğun evrenin acımasız gerçeklerine uyum sağlayarak giderek daha tehlikeli birine dönüşmesinin hikayesidir. Başlangıçta Morty'nin en belirgin özelliği vicdanıdır. Öldürme düşüncesi onu korkutur. Birinin canını almak onun için kabul edilemez bir şeydir. Ancak Rick'le çıktığı ilk maceralarından itibaren bu düşüncesi yavaş yavaş kırılmaya başlar. Hatırlarsanız dizinin henüz ilk bölümünde Rick ve Morty çıktıkları ilk macerada Federasyon askerleri tarafından takip ediliyordu. Morty'nin bile isteye kimseye zarar vermeyeceğini bildiği için Rick Morty'ye bu askerlerin birer robot olduğunu söylemişti. Böylelikle Morty'yi manipüle ederek onun askerlere karşı savaşmasına sebep olmuştu. Aslında bu sahnede Rick yüzünden Morty ilk defa bir başkasının ölümünden sorumlu olmuştu. Ve belki de Morty'nin gerçek dönüşümü tam olarak burada başlamıştı. Çünkü insan psikolojisinde bazı sınırlar vardır. O sınırlar ilk kez aşıldığında kişi artık aynı insan değildir. Morty için de ilk şiddet deneyimi geri dönüşü olmayan bir kapıdır. Aslında bunun en büyük kırılma noktalarından biri de Mr. Jelly Bean adlı karakterle yaşamış olduğu olaydır. Bu olay Morty'nin evrenin sadece uzaylılar ve teknolojilerden ibaret olmadığını anlamasını sağlar. Kötülük bazen bir canavardan değil, sıradan görünen birinden de gelebilir. Bu sahnede ilk kez gerçekten savunmasız hisseder. İlk kez kendi güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu anlar. Ve belki de ilk kez çocukluğundan bir parçayı kaybeder. Dizinin Uzaylı Parazitler adlı bölümü ise Morty'yi vicdani olarak bambaşka bir seviyeye çıkartır. Ve doğruyu söylemek gerekirse seri boyunca Morty'nin zeka gelişimi açısından çok önemli bir bölümdür. Çünkü bu bölümde Morty sadece hayatta kalmaz, düşünmeyi de öğrenir. Dizi içinde görmüş olduğumuz bu uzaylı parazitler yalnızca güzel anılar oluşturabilir. Kötü anılarsa sadece gerçek insanlarla yaşanabilir. Bu oldukça karanlık ama inanılmaz derecede olgun bir çıkarımdır. Bu bölümde Morty artık şunu anlamıştır. Gerçek ilişkiler kusurludur. Gerçek aileler bazen canınızı sıkar. Gerçek insanlar sizi üzebilir. Fakat tam da bu kusurlar onların gerçek olduğunu kanıtlar. Bu farkındalık Morty'nin duygusal anlamda büyüdüğünü gösterir. Üstelik eline silah aldığında artık ilk sezondaki gibi saatlerce tereddüt etmez. Gerekli gördüğünde karar verebilir. Gerekli gördüğünde harekete geçebilir. Kısacası Morty artık korkan bir çocuk değildir. Kriz anında işlev görebilen bir karakter olmuştur. Morty'nin gelişimindeki en büyük kırılma noktalarından biri ise yaşadığı sıra dışı deneyimlerdir. Mesela bir bölümde Roy adlı bir oyun oynuyordu ve bu oyunda adeta ikinci bir hayat yaşamıştı. Aslında birkaç dakikalık olan bu oyun onun zihninde yıllarca süren bir ömre dönüşmüştü. Ardından farklı boyutlarda sürekli ölüm ve
savaşın içine sürüklenmişti. Normal bir insanın kaldıramayacağı deneyimler Morty'nin psikolojisini yeniden şekillendirmişti. Artık ölüm kavramına eskisi gibi yaklaşmıyordu. Tehlike karşısında donup kalmıyordu. Paniklemek yerine çözüm üretmeye başlamıştı. Yani bir askerin savaş alanına alışması gibi Morty de kaosa alışmıştı. İşte bu yüzden sonraki sezonlardaki Morty ile ilk sezonlardaki Morty arasında bir uçurum vardı. İlk Morty hayatta kalmaya çalışan bir çocuktu. Yeni Morty ise hayatta kalmayı öğrenmiş bir savaşçıydı. Morty'nin ilginç özelliklerinden biri de adapte olabilme yeteneğidir. Bilimin hüküm sürdüğü bir evrende yaşamasına rağmen kendisini bir anda büyü, ejderhalar ve mistik varlıkların bulunduğu dünyalarda bulabilir. Daha da ilginç olan şey ise bu durumlara şaşırtıcı derecede hızlı uyum sağlamasıdır. Çünkü Morty'nin gerçek gücü zekası değildir, uyum sağlayabilmesidir. Nereye giderse gitsin, neyle karşılaşırsa karşılaşsın, kısa süre içinde o dünyanın kurallarını öğrenmeye başlar. Bu yönüyle aslında Rick'e çok benzer bir karakterdir. Rick'in süper gücü zekası ise Morty'nin süper gücü de adaptasyon yeteneğidir. Ve bazen hayatta kalmak için zekadan bile daha değerli olan şey budur. Hatırlarsanız seri içinde ikilimiz Perch adlı bir gezegene gitmişlerdi. Ve doğruyu söylemek gerekirse bu bölümde Morty içindeki karanlığı ilk kez açık şekilde bizlere göstermişti. Başlangıçta şiddete karşı çıkan Morty yaşadığı olayların ardından büyük bir öfke patlaması yaşamıştı. Lanet olsun Rick. Seni de boşaltacağım seni yaşlı ihtiyar ahmak. Bunu uzun zamandır bekliyordum. Bağırsaklarını söküp çıkarıp tüm yüzüne süreceğim ve bunu kesinlikle yapacağım. Artık sadece kendini savunan biri değildi. Öfkesi onu ileriye doğru itmişti. Şiddeti bir çözüm olarak görmeye başlamıştı. Bu değişim oldukça korkutucudur. Çünkü Morty'nin içinde her zaman büyük bir bastırılmış öfke vardır. Yıllarca aşağılanması, ciddiye alınmaması ve sürekli tehlikenin içine atılması bu öfkenin birikmesine neden olmuştur. Perch gezegeninde ise bütün o bastırılmış duygular dışarı çıkar. Mesela serinin bir başka bölümü olan Mad Max benzeri dünyada yaşadığı ölüm kolu deneyimi ise onu fiziksel olarak değiştirir. Artık refleksleri gelişmiştir. Tehlike karşısında daha hızlı hareket eder. Kendini korumayı öğrenmiştir. Kısacası Morty evrenin kurbanı olmaktan çıkıp kendi kaderini belirlemeye başlayan birine dönüşmüştür. Al bakalım seni inek. Başka isteyen var mı? Başka kimse bugünkü ötlek babam olmak istiyor mu? Zamanın farklı aktığı boyutlarda yaşanan olaylar Morty'nin üzerindeki etkinin ne kadar büyük olduğunu gösterir. Bir hata yüzünden bir medeniyetin merkezine oturur. İnsanlar onun etrafında dinler oluşturur. Nesiller boyunca etkisi devam eder. Bir insanın eylemlerinin böylesine büyük sonuçlar doğurabileceğini görmek Morty'nin dünyaya bakışını tamamen değiştirir. Çünkü artık şunu öğrenmiştir. Bir karar bazen bütün bir uygarlığın kaderini değiştirebilir. Ve geri döndüğünde tek başına bir kaleyi yerle bir edebilecek kadar tehlikeli hale gelmiştir. Artık insanlar için Morty korunması gereken bir çocuk değildir. Korkulması gereken bir güçtür. Mesela seri içinde görmüş olduğumuz ölüm kristalleri Morty'nin ulaştığı zirve noktayı temsil eder. Çünkü ilk kez olayları yalnızca yaşamaz. Onları önceden görebilir, insanların ne yapacağını bilir. Tehlikeleri önceden tahmin edebilir ve buna göre hareket edebilir. Bu neredeyse tanrısal bir güçtür. Polisler, askerler ve bütün sistem onu durdurmaya çalışsa bile bunu başaramazlar. Çünkü Morty birkaç adım sonrasını görebilmektedir. Fakat bu güç aynı zamanda onun en büyük kusurunu ortaya çıkartır. Yani takıntısını. Jessica ile birlikte olacağı geleceği gördüğü anda geri kalan her şeyi önemsiz görmeye başlar. Artık mantıklı kararlar veren biri değildir. Tek bir hedefe kilitlenmiş, durdurulmaz bir kuvvettir. İşte Morty'nin en korkutucu hali de budur. Çünkü güç ve takıntı birleştiğinde ortaya sınırlarını kaybetmiş bir karakter çıkar. Morty'nin hikayesi güçlenen bir çocuğun hikayesinden çok daha fazladır. Bu her macerada biraz daha sertleşen, biraz daha yalnızlaşan ve biraz daha Rick'e benzeyen bir insanın hikayesidir. İlk bölümde bir uzaylıya bile zarar vermekten korkan çocuk zamanla orduların karşısına çıkabilen, medeniyetleri etkileyebilen ve geleceği manipüle eden bir karaktere dönüşmüştür. Belki de Rick and Morty'nin en ürkütücü gerçeği de şudur. Rick doğuştan sıra dışı biriydi. Ama Morty yaşadığı bütün acılar sayesinde sıra dışı olmayı öğrenmişti. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet dostlarım, bu videoda sizlerle birlikte Rick and Morty serisi boyunca Morty karakterinin gelişimi hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.